Bu videoyu yayınladıktan sonra bayağı bir tepki çekip linç yiyeceğim ama neyse. Team Fortress 2 sizi bazı durumlarda karşınızdaki rakibin kullandığı sınıfı daha iyiymiş de sizin kullandığınız sınıf daha kötüymüş veya zormuş gibi hissettirir. Özellikle oyuna yeni başladıysanız ve daha kimin ne yapabildiğini veya ne yapabileceğini bilmiyorsanız daha sıklıkla yaşarsınız bu durumu. Ama TF2'de öyle bir karakter var ki bu dediğim olayı en üst safhalarda yaşarsınız. Tüm oyuncu topluluğunun tek bir ortak kararı olsaydı bu kesinlikle etrafı alevlerle çevreleyen tüm TF2 oyuncularının korkulu rüyası olan Pyro olurdu. Peki ben size aslında Pyro'nun sizin düşündüğünüz kadar güçlü olmadığını söylesem, aslında herkesin gözünde büyüttüğü Pyro'ya doğru bir şekilde yaklaşılırsa ekarte edilebileceğini söylesem, ister Reddit'e gidin, isterseniz herhangi bir Team Fortress 2 topluluğuna gidin, hiç fark etmez. Pyro ilk çıkışından beri sürekli olarak negatif eleştirilere maruz kalan bir karakter oldu. Gizemli olmasının yanında insanlar bu karakterde herhangi ilgi çekici bir şey bulamadılar, çünkü tıpkı CSGO'da var olan otolar gibi fazla OP olduğunu düşünüldüğünden insanlar adil bir dövüş olması için bu klasla pek içli dışlı olamadılar. Pyro eğer ki doğru yolları ve taktikleri kullanıyorsanız kesinlikle o kadar da OP bir karakter değil. Ya bir saniye, tamam lütfen izin verin anlatayım lütfen. Registratör de OP değil. Tamam o kadar da değil tabii ki. Ama Pyro'nun insanların gözlerinde büyüttüğü kadar çok OP olmadığını göstermek isterim. Şunu da belirtmek isterim ki bu taktikleri yaptığınız halde hala Pyro'yu yenememiş olabilirsin. Ve hala oyunda baskın bir klas olduğunu bariz bir şekilde görüyor olabilirsin. Ama bu karakterlerin farklı olduğunu bir sindirmek gerekiyor. Yani tüm karakterler eşit olsaydı muhtemelen CS gibi inanılmaz sıkıcı bir oyunla karşılaşırdık. Bu yüzden bu videodan %100 çözüm beklemeni istemesem de kayda değer bir şeyleri göstereceğimden emin olabilirsin. Ayrıca bu videoda teknik olarak TF2 rehber videosunun başlangıcı olduğundan ileride tüm karakterleri oynama ve düşmanken karşı atakta bulunma konusunda teorik bilgileri verdiğim rehber videolarının da devamı gelecek. Bu yüzden bu son TF2 videosu falan değil. Hatta TF2 konusu altında Türkiye'de çıkarılmamış bir sürü video fikri var. Bunları da elimden geldiğince yapmayı düşünüyorum. Sizler de bu tür içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız videoları beğenip paylaşabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Pyro'ya karşı bir saldırı oluşturmak için önce Pyro'yu teknik olarak incelememiz gerekiyor. Kendisinin alev silahı, av tüfeği ve yangın baltası gibi stok silahlarının yanında oynanışını etkileyen birçok farklı faktörü var. 175 cana sahip olmasına rağmen Demoman'e nazaran çok daha hızlı olan Pyro'yu yenmek için tüm sınıfları teker teker inceleyeceğiz. Scout'tan başlayalım. Pyro'nun hızına cevap verebilecek tek sınıf olan Scout'ta kullanmamızda yarar sağlayacak bazı eşyalar var. Bunların en önemlisi bozuk süt. Bozuk süt bir Pyro ile karşılaştığınızda hem kendinizi söndürmek açısından hem de girdiğiniz kombatta Pyro'nun üstüne fırlattığınızdan sizin için minik bir avantaj sağlayacaktır. Yakın zamanda hasar çıkartabilen Pyro'dan vurduğunuz zaman can çalabildiğiniz ve yakın mesafede ciddi hasarlar çıkarabilen Scattergun ile Pyro'yu haklamanız için gereken tek şey iyi bir aim, o kadar. Kontrolsüz güç ile hem kaçma anlamında Pyro'ya toz yutturabilirsiniz hem de silahın geri tepmesini kullanarak Pyro'nun eğimini kısa süreliğine kırarak kendinizden uzaklaştırabilirsiniz. Böylece ondan kaçarken işiniz daha da kolay olur. Atomizer sopası sayesinde gereken zıplama ayarlarını fare ve klavyenizden yaptıktan sonra Pyro'nun kafasını karıştırabilecek movement'ı da yakalayabilirsiniz. Sırada Soldier var. Bir Pyro'ya karşı hiçbir şansınız yok. Güzel denemeydi DG. Ama Soldier'ın attığı roketleri geri çevirebilen ve Soldier'dan daha hızlı olduğu için onu kolay bir şekilde yakalayıp haşlayabileceği için... Ne? Hiçbir Soldier oyuncusunun bilmediği kadim bir güç Pyro'yu counterlamaya yetiyor mu? Acaba bu uhrevi güç de ne ola ki? Bütün yolculuğumuzun sonu mu geldi? Yoksa Soldier'ları Pyro'lara karşı bufflama güncellemesinin gerekliliği son mu buluyor? Ah evet. Neredeyse hiçbir Soldier'ın kullanmadığı av tüfeği. Gayet kullanışlı çünkü Pyro'lar sadece roket, bomba, hatta yay gibi projectile based, yani anlayacağınız şekilde gecikmeli mermi halinde giden şeyleri geri çevirebiliyorlar. Yani normal mermileri değil. Ama tabii Soldier oynayanlar ya Trollcher sapkılısı aldıkları için ya da ikinci silahlarının olduğu yere pompalı tüfek haricinde tüm eşyaları kuşandıkları için bunu o an kabul görmüyorlar ve sinir krizleri eşliğinde rage quit atıyorlar. Pyro win. Ama pompalı işleri birazcık da olsa Soldier'ların lehine çevirebiliyor. Çünkü eğer aim'iniz iyiyse ve gerçekten doğru mesafedeyseniz o zaman iki pompalı atışıyla tam canlı bir Pyro'yu harcayabilirsiniz. Eğer ki pompalı tüfeğiniz yoksa çözüm yine basit. Sadece roket jump. Hatta yansanız bile roket jump. Çünkü öyle bir konumda eğer canınız 175 ve 200 arasındaysa muhtemelen bir roket zıplaması hasarı ve yanma hasarına karşı belirli bir süre hayatta kalabileceksiniz. Bu da sizi Pyro'dan kaçıp can ve ekipman almak için küçük
minnacık bir fırsat sağlayacak. Eğer ki kaçarken yanma hasarı almadıysanız roket zıplamasından hemen sonra kaçış planı ile Illuminati düzemi olabilirsiniz. Eğer ki pompalıya şiddetle karşı çıkıyorsanız kullanabileceğiniz bir diğer silah direkt vuruş olur. Direkt vuruş pyroların Air Blast yeteneğini zorlayan silahlardan bir tanesi. Fazlasıyla hızlı gidip hasar vermesi yetmiyormuş gibi bir de slash damage yani patlama hasarını ya 0 ya da 0'a yakın çıkartıyor. Bu şekilde eğer bir pyro roketinizi geri çevirebildiyse üstüne sizi de vurmak için ekstra bir çaba sarf etmesi gerekiyor. Kombat esnasında sizin zihninizde okumaya çalışan pyroya bazen fake atabilirsiniz. Mesela hiç ateş etmeyip boşu boşuna air blast atmasını bekleyebilir ve hemen ardından saatte 973 km hızla giden bir roket atarı ateşlerseniz geri çeviremeyecektir. Özellikle pyronun elinde Dragon's Fury varsa işiniz çok daha kolay. Bu silahın Air Blast uygulaması normale göre çok daha düşük. Bu yüzden soldier olarak pyro avına rahatlıkla çıkabilirsiniz. Demoman. Demoman. Benim üzümlü kekim. Pipe atsan geri çevirir, sticky atsan geri teptirir. Demonite olsan Air Blast ile geri teptirir. Biz seninle ne yapacağız şimdi? Hayır. Bu kadar kolay olamaz. Olmamalı. Eğer TF2 oynuyorsam bu oyun karakterlerin birbirlerine karşı üstünlük kuramamasından kaynaklanan dengesiyle ön plana çıktığı içindir. Peki nasıl oluyor da bu kadar çaresiz bir klas olabiliyor? Demoman'ın hiçbir seçeneği yok mu ki Pyro ile mücadele edebilesin? Bu sınıf Pyro'ya karşı bazı numaralarını gösterebilmesi için bazı havalı silahlara sahip değil. Lock and Loaded bile hasar bonusu vermediği ve daha düşük şarjör kapasitesine sahip olduğu için yeterince iyi bir çözüm değil. Peki çözüm ne? Çözüm basit. Bomba yerleştir ve patlat. Yere bak ve bomba yerleştirirken geriye doğru git. Sonra hemen patlat. Oluşan mesafe yüzünden senin bombayı yerleştirdiğin lokasyona gidip patlayacak. Pipe'ları kafasına vur. Böylece 100 hasar vurarak rakibine üstünlük sağlayabileceksin. Abidik gubidik yerlere sticky launch'ı yerleştir. Böylece Pyro'nun kafası karışacak ve... Gel gelelim Heavy'ye. Yani ağır silahlar çocuğuna. Bu klası kullanırken bir Pyro ile karşılaştığınızda yapmanız gereken nedir biliyor musunuz? Normalden farklı hiçbir şey. Çünkü Heavy direkt karakter olarak Pyro'ların doğal avcısıdır. Birazcık aim tracking yaparsanız 1v1'de alt edemeyeceğiniz Pyro yok. Çünkü Heavy her ne kadar oyundaki en yavaş karakter olup da Pyro'nun alevinden neredeyse hiçbir zaman kurtulamasa da 300 HP can havuzu sayesinde üstünlük kurabiliyor ve ayrıca tıpkı Pyro'nun alev silahı gibi Heavy'nin minigun'ı da sadece yakın mesafeden ciddi hasar verebiliyor. Yani bir Pyro sizinle mücadeleye girmek istiyorsa yüksek ihtimalle dibinize gelecek. Tomislav kullanıyorsanız ve Pyro Jumpscare yediyseniz... Pyro Jumpscare mı? Hiçbir önemi yok. Sadece tarayıp öldürün. Eğer Heavy'seniz bir Pyro'ya hangi türden zarar verirseniz verin size karşı yapabileceği hiçbir şey yok. Eğer sizi geri ittirirse bu size daha az hasar vereceği anlamına geliyor. Eğer ittirmezse sizin ona daha fazla vuracağınız anlamına geliyor. Yani çok fazla Pyro'nun olduğu takımlarda medik olmasa bile o Pyro'ları öldürerek insanların sınıf değiştirmelerini sağlayabilirsiniz. Fakat bunu çok fazla insan bilmez veya bilseler de yapmazlar. Çünkü Heavy en az oynanan sınıflardan bir tanesi. Kimse medik olmadıkça oynamıyor bu sınıfı. Medik klasını da çok fazla o insan oynamadığı için kimse Heavy'ye de geçmiyor doğal olarak. Ama yine de karakteri önemsiz yapmıyor. Aksine bu kadar çok oyunda Pyro sorunu olduğu için daha da önemli bir karakter haline getiriyor. Heavy'nin önemini de bu şekilde anlattığıma göre bir sonraki karaktere geçiş yapabiliriz. Engineer Pyro'yu counterlayabilecek hem en kolay hem de en zor sınıf. Aslında Engineer'ın direkt olarak çalışma prensibi bu. Eğer taretinizi iyi bir yere koymadıysanız Scout kadar düşük canlı bir karakteri bile engellemeniz çok zor. Bu yüzden eğer ki bir Pyro'nun karşısına taret kurmadan veya taretinizden uzak bir şekilde karşılaştıysanız geçmiş olsun %70 o kombatı kaybedersiniz. Çünkü hızı ortalama olsa bile Engineer'ın canı çok az. Bu yüzden pek de iyi bir frontline değil. Ve yine bu yüzden genellikle Pyro'ların ulaşamayacağı yerlere taretlerinizi koyarak onları şaşırtmanız durumunda taretin yerini sonradan öğrenseler bile hiçbir şey yapamayacaklar. Çünkü Pyro'nun hiçbir silahı uzak mesafeden yüksek hasarlar vermek için tasarlanmadı. Ya mesafeye bağlı olmadan stabil hasarlar çıkartabiliyorlar ya da yakın mesafelerden büyük hasarlar çıkartabiliyorlar. Şimdi böyle bir karakteri 2 veya 3 seviye taret yanına yanaştırır mı? Tabii ki de hayır. Hatta Cowboy ile mini taretle bile üstesinden gelebilirsiniz. Veya yargısız infazın kritiğinden yararlanarak ortalama mesafede 3 vuruş ile indirebilirsiniz. Bu birkaç taktik sayesinde en azından bazı kapışmalarınızı kazanabilirsiniz. Şimdi bir sonraki mörkümüze geçiş yapıyoruz. Medic iken aslında Pyro'lara karşı yapabileceğiniz pek de bir şey
şey yoktur. Çünkü siz Soldier veya Heavy gibi frontline bir karakter olmadığınız gibi Engineer gibi kendinizi savunamazsınız da. Yapabileceğiniz tek şey kan emici alarak hayatta kalmaya çalışmak. Yoksa pek de şansınız olmuyor dediğim gibi. Bu yüzden sürekli en arkada dolaşarak yanınızda en az bir güçlü klas bulundurmanız. Asla tek başınıza dolaşmayın. Takımınız ileride acı çekse bile oraya gitmeyin. Çünkü İlk siz hedef olacaksınız. Onun yerine yeni doğan takım arkadaşlarınızı bekleyerek yeni bir çarpışmaya kadar Uber biriktirin. Bir diğer karakterimiz olan Sniper'dayız. Sniper'ın aslında çok da fazla Pyro ile işi yok çünkü sürekli olarak uzaklardan sıktığı için eğer iyi bir Pyro ile karşı karşıyaysa yay almaması ve Darwin'in tehlike kalkanı veya Kavata gibi eşyaları barındırması yeterli olacaktır. Bunun dışında eğer ki Pyro yakınınıza geldiyse vay halinize. Sniper'ken yakın mesafede yapabileceğiniz çok da şey kalmamış demektir. Fakat şunu da söyleyeyim ki iyi bir sniper'ın üstesinden gelemeyeceği tek şey görünmez bir spy'dır. Yani belki yakın mesafede sniper'ın hiçbir şansı olmayabilir ama bir pyro yakınına gelene kadar sniper onu haklayabilir. O yüzden oturup zırlamak yerine biraz daha aim kasabilir veya sınıf değiştirme tuşuna basarak heavy'ye geçebilirsin. Spy'da işte bu ikisini kullandı End. Kanalıma abone olup videoyu beğenmenin yanında bana da destek olmak istiyorsan katıl abonesi olabilirsin veya süper teşekkürde bulunabilirsin. İçeriğimi kaliteli buluyorsan arkadaşlarınla paylaşabilirsin. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki video, yayın veya herhangi bir iletişim aracına dek hoşça kalın.